Benim adım Selin İrkit Küçük, diş hekimiyim. Koruyucu diş hekimliği esasında iş işten geçmeden alınan önlemler demektir. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce tedaviye gereksinim duyulmaması için yapılan uygulamalardır. Bunun için kişi 6 ayda bir mutlaka rutin kontrollerine gelmesi gerekir. Kendine bir tane diş hekimi seçmesi gerekir ve onunla devam etmesi gerekir. Düzenli radyografik ve klinik tedavilerimizin, muayenelerimizin sonucunda 6 ayda bir rutin kontrollerle koruyucu ve önleyici tedavilerimizi uygulayabiliriz. Koruyucu tedavi dediğimiz aslında çocuklukta başlar. 6 aylıkken dişler sürmeye başladığında dişleri fırçalamak gerekir. Fırçalama alışkanlığı kazandırmak gerekir. Fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş ipi kullanımı alışkanlığı kazandırmak, ağız gargaralarının kullanımını yaygınlaştırmak, bunlar hep koruyucu tedavilerin amacıdır aslında. Daha sonrasında fissür örtücü dediğimiz uygulamalar var. Dişlerimizin girinti çıkıntıları vardır. Bu girinti çıkıntılar çürüğe çok meyilli bölgelerdir. Çürük oluşumunu önlemek için bizim onları fissür örtücüyle doldurmamız gerekiyor. Buna da fissür örtücü uygulaması diyoruz. Fissür örtücünün herhangi bir tartışmaya açık bir durumu yok. Kesinlikle olması gereken, herhangi bir zararı olmayan, dolgunun biraz daha sıvılaştırılmış hali gibi düşünebiliriz kabaca. Dişlerimizin girinti çıkıntılarının sıvı bir dolguyla örtülmesi şeklinde düşünebiliriz. Bu da çürük oluşumunu engellediği için herhangi bir sıkıntıya yol açmaz. Flor jel ve verniklerin uygulanması, bu şekilde dişlerimiz çürüye karşı daha dayanıklı oluyor, daha sağlamlaşıyor. Koruyucu ortodontik apareyler kullanıyoruz. Diş dizilimini daha önceden düzenlemek amacıyla. Yani parmak emme, tırnak yeme gibi, emzik kullanma gibi kötü alışkanlıkların da önüne geçebiliyoruz koruyucu tedavilerle. Bunları erkenden fark edersek ilerleyen zamanlarda tabii çocuk için daha güzel olur. Şimdi aslında diş fırçalamanın bir yaşı yok. Neden yok? Dişler 6 aylıkken sürmeye başlar yaklaşık olarak. 6 aylıkken dişleri gördüğümüz andan itibaren dişlerimizi fırçalamaya başlamalıyız. Tabii çocuk bunu kendisi yapamayacağı için ebeveynler çocuğa yardımcı olacaklar. Yaklaşık 7-8 yaşlarına kadar ebeveynler çocukların dişlerini fırçalaması gerekiyor. Tabii ki de çocuklar da kendi dişlerini fırçalamaya çalışacaklar, özen gösterecekler, rol model alacaklar ama ebeveynler de bu konuda çocuklara tabii ki yardımcı olmak zorunda. Şimdi bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi, çocuk geliyor, dişler çürümüş, endikasyon koyulmuş, kanal tedavisi endikasyonu süt dişinde ama ebeveyn şöyle söylüyor, benim çocuğum çok küçük, kanal tedavisine dayanır mı? Tabii ki de dayanabilir. Çünkü genelde tüm işlemlerimize lokal anestezi uyguluyoruz. Lokal anestezi altında kanal dolgu işlemlerini herhangi bir ağrısını zaten hissetmiyor. Bu yüzden asıl kanal tedavisi veya herhangi bir tedavi yaptırmazsak sıkıntı başlıyor. Alttan gelen daimi dişlere de enfeksiyon yayıldığı zaman bu durum daha kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Tabii dişler çürüyüp erken düştüğü zamanlarda, çürükten dolayı erken çekilmesi gereken durumlarda alttan gelen dişler çapraşık bir şekilde çıkabiliyor. Önden, arkadan çıkabiliyor, gömülü kalabiliyor. Bunun da sebebi erken çekilen diş boşluğunun diğer dişler tarafından kapatılması. Bunun da tabii önüne geçebileceğimiz bir koruyucu tedavi var. Bu da yer tutucular. Dişlere uyguladığımız yüzük şeklinde yer tutucularla, metal yer tutucularla alttan gelen dişin yerini korumuş oluyoruz. Tabii bu da düzenli takip gerektiren bir işlem. Şimdi süt dişlerinde dolgudan başlıyoruz. En minimal tedavimiz dolgu tabii ki de. Dişlerimizin içerisinde pembe kısımlar pulpa dediğimiz sinir paketleri. Siyah kısımda çürük olarak görüyorsunuz zaten. Çürük pulpaya ilerlemediği zaman, küçük minimal kaldığı zaman bu çürüğü temizleyip içerisinde normal dolgumuzu, kompomer dolgumuzu yapabiliyoruz süt dişlerinde. Ama çürük biraz daha ilerlediği zaman içerisindeki pulpanın bir kısmını enfekte edebiliyor. Enfekte ettiği zaman biz burada süt dişlerine daha çok kullanılan tabii ki amputasyon dediğimiz yarı kanal tedavisi kabaca tabirle uygulamayı yapıyoruz. Amputasyon tedavisinde dişin pulpasının etkilenen kısmını temizliyoruz bir güzel. İçerisine belirli ajanlar yerleştirip üzerine tekrardan dolgusunu yapıyoruz. Daha da enfekte olduysa, dişlerimizin bütün kök kanalları, sinirleri enfeksiyona maruz kaldıysa, apse, şişlik, gece ağrısı yapıyorsa bu süt dişimizi tabii ki bütün kanallarımızı temizleyerek süt kanal tedavisiyle kurtarabiliyoruz. Şimdi beyazlatma tedavisi dişlerimizin sarı olduğu durumlarda dişlerimizi ağartma tedavisidir bir nevi. 1-2 seans sürebilir.
daha çok tek seansta da bitirdiğimiz hastalarımız oluyor. Beyazlatma tabii ki de düzenli prosedürler uygulandığı zaman, belirli prosedürler uygulandığı zaman diş hekimi kontrolünde yapıldığında dişlere herhangi bir zararı yoktur. Yalnız birkaç gün tabii ki hassasiyet durumu mevcuttur. O da 48 saat içerisinde zaten tamamen geçer. Yani beyazlatma sonrasında ilk günler özellikle yememize, içmemize, çay, kahve, sigara tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları minimuma indirmek gerekiyor. Mümkünse hiç çay, kahve, sigara tüketmemek gerekiyor. Özellikle salçalı yemekler, boyalı gıdalar da beyazlatmanın ömrünü kısaltabiliyor. Yani bunlara dikkat edildiği zaman beyazlatma istediğiniz süreçte 6 aya kadar güzel bir şekilde kullanılabilir. Şimdi hamilelik her kadın için gerçekten özel bir süreç. Benim tavsiyem hamilelik düşünen kadınlarımız daha öncesinde tabii ki bir diş hekimi kontrolüne, bir diş hekimi ziyaretine mutlaka gitsinler. Çünkü farkında olmadığımız çürükler, apseler, enfeksiyonlar bulunabilir ağız içerisinde. Bu da hamilelik döneminde daha da belirgin duruma dönüyor. Bu yüzden hastalarımıza önerilerimiz bu şekilde. Hamilelikte tabii ki tedavi yapılmaz mı? Yapılabilir ama önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Kullandığımız lokal anestezikler, ilaçlar, antibiyotikler annenin kanından bebeğe geçebileceği için bu durum sakıncalı olabiliyor. Ama tabii ki diyelim hamilelik sırasında çok ağrımız, anneyi çok irite edebilecek bir ağrı, onun hayat kalitesini, konforunu etkileyebilecek bir sıkıntısı olduğu durumlarda mecburen tedaviler yapıyoruz. Bunda da zaten hamile hastalarımıza özel kullandığımız farklı anestezik solüsyonlarımız var. Bunlarla daha minimal tedaviler yapabiliyoruz acil durumlarda. Tabii güvenli bir dönem dediğimiz ikinci trimester dönemi var. 3 aylıkla 6 aylık dönem arasında diş tedavileri daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. 6 ayda bir rutin kontrollerinizi kaçırmayın. Hepinize sağlıklı gülüşler diliyorum.